Merhaba dostlar, ben Ozan. Apple'ın en ucuz yeni iPad'ini aldım. Şu anda iPad A16 bunun içinde. iPad A16'da neler değişti? İlk bakışı birlikte yapıp kutusundan çıkaracağız. Ve bu cihazı bir hafta deneyimledikten sonra çok daha detaylı bir incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Baştan da belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani ben kendim cebimden vererek aldım. Ve iPad A16'nın en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi kutu açılımıyla başlayalım. İlk olarak şu büyük kutudan kurtulalım. Evet. iPad'imiz karşımızda. Ben mavi rengini aldım. Açıkçası kutuda bir farklılık var. Ve neden diye bakıyorum. Tabii ki de kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Normalde iPad 10. nesilde kutudan adaptör çıkıyordu ama artık iPad A16 ile beraber adaptör kalkmış durumda. Kutu tasarımı yine oldukça sade ve gayet şık. Apple logosu ve iPad yazımız mavi olarak geliyor. Tabletimizin 128 GB olduğunu söyleyeyim. Açıkçası fiyat olarak da beni gerçekten şaşırttı. Şu anda Avrupa'da 128 GB'lık iPad A16'yı 349 dolara alabiliyoruz. Ülkemizde de 16.999 yani 17.000 TL'lik bir fiyatla geldi. Özellikle uygun fiyatlı bir tablet aldığımız zaman genellikle depolama alanı en az olanı alıyoruz. Ve burada artık günümüzde bence minimum depolama 128 GB olmalı. Zaten iPad 10. nesilde eleştirdiğim nokta 64 GB olmasıydı. Burada fiyatta da bir artış olmadan 128 GB'dan başlaması güzel olmuş. Evet, şimdi kutumuzu açalım. iPad'imiz karşımızda. Renk gerçekten güzel. Kutu içeriğine bakalım. Burada garanti belgesi, okumadığımız kitapçıklar, ardından örgü Type-C bir kabloyu da görüyoruz. Kutu içeriği bu kadar. Yani kutu açılımı dediğimiz olay artık bu kadar. Kutu içeriği bu kadar. Yani kutu açılımı dediğimiz olay bir dakika bile değil. Şimdi iPad'i jelatinden kurtaralım. Evet, bu seferki mavi renk bayağı değişmiş diyebilirim. Burada rengin tonu iPad 10. nesile göre biraz daha koyulaşmış durumda. Şimdi ilk açılışı yapalım. Apple logosu geldi. Bu arada ben de değişen özelliklerden bahsedeyim. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok ince değil ama gerçekten hafif bir tablet. Burada başka aygıtı olmadan ayarla diyor. Touch ID'miz var. Burada üst tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bunu da hemen ayarlayayım. Günlük hayatta 120 Hz'e alışmış biri olarak 60 Hz şu anda ilk başta biraz hantal geldi diyebilirim. Ama uygulama açılışları gayet hızlı. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız. Ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Bana sorarsanız büyük bir eksi mi? Değil. Uygun fiyatlı bir tablet olduğunu düşünürsem dert edilecek bir şey değil. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil
nesil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hem oyunlar hem günlük kullanım, video edit, Photoshop gibi işlerle uğraşacaksanız da bu donanım bu fiyat bandında düşündüğümde gayet yeterli. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Üst ve alt taraftaki diğer 2 delik de mikrofon olarak önümüze çıkıyor. Üst ve alt taraftaki diğer 2 delik de mikrofon olarak önümüze çıkıyor. 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama var. Bence fiyat performans açısından da en mantıklısı 128 GB diyebilirim. Şu anda tablette ekstradan kurulu hiçbir uygulama yok. Bakalım ne kadar boş alanımız var. iPad saklama alanı 109 GB gözüküyor. Burada işinize yaramayacak uygulamaları kaldırırsanız da yaklaşık 112-113 GB'lık bir alandan bahsediyorum. Eğer öğrenciyseniz tableti ders çalışmak, not tutmak veya oyun oynamak için kullanacaksanız gayet yeterli bir alan. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak, evet şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Online görüşmeler, dersler, toplantılar için gayet iyi bir kamera. Açıkçası ilk izlenimlerimi düşündüğümde iPad 10. nesil gayet iyi bir tablet. Son olarak da iPad A16 ile iPad 10 arasında ne fark var bunları anlatayım. Donanım tarafında çok daha güçlü bir işlemci, 6 GB RAM, ekran 11 inçe yükseldi ve HDR10 geldi. Kamera tarafında da işlemcinin güçlenmesiyle beraber iPhone 15'te gördüğümüz Smart HDR özelliği geldi. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. Tasarımda çok sade, performans olarak çok daha iyi. Buna bağlı olarak 2 yıl daha fazla güncelleme alacak bir tabletten bahsediyorum. Yani iPad A16 alırsanız en az 6-7 yıl güncelleme alacak. Özellikle uygun fiyatlı bir tablet aldığımız zaman genellikle depolama alanı en az olanı alıyoruz ve burada artık günümüzde bence minimum depolama 128 GB olmalı. Fiyatının artmadan 128 GB'a çıkması da gerçekten güzel olmuş. Peki adaptörü ne yapacağız derseniz, iPhone'larda kullandığımız 20 Watt'lık adaptörle iPad A16'yı şarj edebiliyoruz. Eğer iPhone kullanmıyorsanız orijinal Apple adaptörü şu anda 800 TL. Onun da linkini açıklama ve yorumlara koyarım. Ve genel olarak iPad A16'yı değerlendirecek olursam şu anda fiyatını oranla sunduklarıyla bence rakipsiz bir tablet. Eğer uygun fiyatta uzun ömürlü kullanacağım bir tablet arıyorsan iPad A16 gerçekten çok mantıklı. Ben tableti bir deneyimleyeyim, iyice testleri yapayım. Detaylı inceleme kanalda olacak. Onu da kaçırmamak, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.